Abi kariyer yapmalısın. Abi kariyer yapmalısın. Daha çok kariyer yaparsan kariyer daha iyi olur. Kariyer yap abi. Kariyer yapar mısın abi? Kariyer servisi istiyoruz. Kariyer. Tamam. Yapalım şunu. Of. Ben nereye düştüm ya? İşimiz çok zor. Evet, neden böyle dediğimi büyük ihtimalle merak ediyorsunuzdur. Gelin size neden Bursaspor'da olduğumu ve neden böyle dediğimi açıklayayım. Her şey şu şekilde başladı. Kariyere başlamak için teknik direktör Delveyko olarak boşta olduğum herkese bildirdim ve gelen teklifleri izledim. İlk başlarda birkaç mahalle takımı ve bazı bal ligi takımları teklifler vermişti ki onları değerlendirecekken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bursaspor'dan bir görüşme talebi aldım. Yani bildiğimiz Bursaspor, doğru mu? Hani Süper Lig şampiyonu olan, Şampiyonlar Ligi'nde oynamış olan Bursaspor mu diye. Evet, gerçekten de onlar. Dedim bu müthiş bir fırsat. Bir dinleyelim onları dedim ve bir sahilde buluştuk. Yaşlı bir adamla karşılaştım. Kendisi bana yönetimden olduğunu söyledi. Tamam dedim. Ve başladık konuşmaya etmeye derken aramızda en sonunda şöyle bir konuşma geçti. Sizinle çalışmak isterim ancak maaş teklifinizi söylemediniz. Maaşım ne olacak? Her hafta 1,5 porsiyon İskender versek yeter midir? Yanında da içecek var mı bari? Kazandığın her maç içinde yanında büyük ayran. Anlaştık. Ve böylece anlaşmaya varmış olduk. Ne yapayım beyler, aç karnına mı çalışalım? Şurada kabul ettik yani, yapacak bir şey yok. Ayrıca adamlar biraz ekonomik sıkıntılarımız var dediler. O yüzden 3. kümede oynuyorlarmış. Ben de başlangıç için dert etmeyeyim dedim. Sonuçta bu Bursaspor abi, burada başarılı olmak çok zor olmaz herhalde. Değil mi? Yani neyse. Büyük bir umutla ve mutlulukla tesise gittim. Oyuncuları ve ekibi görmek için. İçeriye girdim. Enerjik bir şekilde herkese selam verdim. Peki neyle mi karşılaştım? Tüm ekip, oyuncular, hepsinin suratı sinirli, öfkeli, üzgün. Geldiğimi gören oyuncular etrafımı sardı. Hepsi sürekli beni sat, ben bu takımda olduğum sürece oynamam, bana paramı verin de gideyim gibi şeyler söylemeye başladılar. Dedim ne oluyor? Daha bir dakika bir gol bir. Herkesle oturup bir konuştuktan sonra anladım ki yönetim bunların parasını aylardır vermiyormuş. Herkes bu kulüpten bıkmış, hiçbir futbolcu oynamak dahi istemiyormuş ve hepsi de hemen başka takımlara satılmak istedi. Bu durumu yönetime bildirdim, ne yapayım diye. Onlar da bana ne istersen onu yap dediler. Peki dedim, ben de herkesin memnun olacağı şekilde tüm Bursaspor futbolcularını sattım. Evet, sattım, hepsini sattım. Ben bunu yaptıktan sonra yönetim hemen yanıma geldi ve seni kovuyoruz dediler. Dedim ne? Bana dediler ki tüm takımı niye sattın? Sen bilerek bizi bitirmek için gelmişsin falan filan. Meğersem sonradan anladım ki bu yönetim ya batacaktı ya da istifa etmek zorunda kalacaklardı. Çünkü takımın bu son halinden onlar sorumluydu. Ama günah keçisi olarak beni getirdiler. Ve ben de futbolcuya istediğini verince suçlu ben gözükmüş oldum. Beni kovup sıfırdan tanıdıklarla bu takımı dolduracaklarmış. Şaşırmadık. Ve böylece de benim kariyerim daha başlamadan bitmiş olacaktı. Ama buna izin veremezdim ve onlara şöyle bir teklifte bulun. Bana en azından bu sezonluk izin verin, sizi bir üst ligi çıkartayım. Bu teklifimin başta gülerek komik buldular ama ciddiyetimi görünce ve ellerinde de başka seçenek olmayınca iyi peki dediler. Böylece takımın başına geçmiş oldum. Ancak başlangıcımız hiç hayra alamet değil. Of. Ben nereye düştüm ya? İşimiz çok zor. Neyse işte ben de bu süre zarfında oturdum. Bu transferlerle uğraştım. Bütün takımı sattığım için yeni oyuncular almam gerekiyordu. Bu yeni oyuncuları da genel olarak hep genç oyuncular arasından seçmeye çalıştım olabildiğince ve kadronun gücünü arttırmaya çalıştım. Yani sürekli kendi oyuncularımı sattım, yeni oyuncular aldım. Sattım, yeni oyuncular aldım ve yani bütün kadroyu gerçekten de sattım arkadaşlar. Ve bununla birlikte yeni bir kadro oluşturmuş olduk. Tabii bu kadroda herkes çok genç olunca olabildiğince potansiyelli kişileri almaya çalıştım. Bu yüzden de para da çok yetmedi. Yani ucu ucuna anca bir kadro kurabildim. Bu kadroyla birlikte bize destek sağlayacak en azından birkaç tecrübeli oyuncu da lazımdı ve ben de değerlendirirken dedim ki neden bir forvet almayayım? Gittim 70 gücündeki bu forveti aldım arkadaşlar. Ve bu forvet sayesinde belki de biz bu sezonu şampiyon bitirebiliriz. Güçlü bir forvet hattını olmasını önem verdim çünkü ne kadar çok gol olursa seyircilerimiz de o kadar çok bizi destekler. Ne kadar çok desteklenirsek de bu yönetim belki bizi kovmaz diye böyle bir karar verdim arkadaşlar. O yüzden transferlerimizi yaptık, kadromuzu oluşturduk ve kadronun son halini bu şekilde sizlerle paylaşıyorum. Evet, kadromuzun son hali şu şekilde. Evet, forvet hattımızda Mensi var. Bizim büyük golcümüz olacak. 70 ratingli bir forvetimiz var. Tabii ki yedeği biraz zayıf kalmış olacak. Kaya arası var ama olsun, Kaya arasında ümitliyim. Hızlı gelişecek bir oyuncuya benziyor. Sonrasında burada bizim Olney Junior var. Daha sonrasında hemen onunla birlikte yanında Trey Nyoni var. Trey Nyoni'den de ümitliyiz. Genç bir oyuncu ve
potansiyeli yüksek bir oyuncu. Bibo ve Junior'da kanatlarımız olacak. Bunlardan çok bir beklentim yok ama gelişirler diye düşünüyorum. Daiber'den beklentim yüksek. David Daiber. Onu Bayern Münih'in altyapısından aldık ve gerçekten iyi bir defansif orta saha oyuncusuna benziyor. Sol bekimizde Bartesagi var. Davide Bartesagi. Ben Kalek var. Yanında Gökhan Kurumuş'la birlikte. Gökhan Kurumuş takımımızın kaptanı, 27 yaşında. O da aynı Mensi gibi tecrübeli ve reytingi de en azından iyi olacak şekilde aldığım bir oyuncu. Takımımızda şöyle bir sıkıntı var. Takımımızda sağ bek yok arkadaşlar. Daha doğrusu bir tane var ama o da sakat şu anda. Ama kendisine geldiğinde en azından burada 55'te 57 rating göreceksiniz. Sağ bekte biraz güçsüz kalmış olacağız. Aynı sağ kanatta olduğu gibi. Sağ taraftan umarım bize çok yardırmazlar. Neyse, sağ bekte de şu anda Noham Kamara oynuyor gözüküyor ama bunu aslında biz stoper için aldık. Sağ bekimizde bizim Kosoko bulunacak. Tohet Kosoko. Ve kalecimiz tabii ki de Renato Marin. Bence genç ve potansiyelli olabilecek en iyi kalecilerden bir tanesini aldık diye düşünüyorum. Yedeklerde çok fazla söyleyecek bir şey yok. Kayra Cihan var. Burada Yusuf Deniz Şaş'ı aldım. Yani bunların güçlerinden ziyade hızlı gelişeceğini düşündüğüm oyuncuları ve paramı yettiği oyuncuları almayı düşündüm. Kerem Arık aldım. Nick Holiday'den biraz ümitliyim. Belki hızlı gelişir diye düşünüyorum. Ve Arda Özkan'la birlikte takımımız bu şekilde oluşturmuş olduk. Yani takımdaki herkesi sattıktan sonra bu oyuncuları anca alabildim. 4-5-1 dizilişiyle oynayacağız ve ofansif zihniyette oynayacağız. Çünkü şu anki lige baktığım zaman büyük ihtimal bizim forvet hattımız ligin içinden geçecek arkadaşlar, tabiri caizse. Bu yüzden takıma güveniyorum. Bakalım, bu antrenman seviyemizde şu anda 10 seviye ve gençlik akademisinden de 10 seviyemiz var. Bunlar konusunda biraz şanslıyız aslında. Altyapımız çok da kötü değil. Yetenek avcısını da gösterelim. Harun Aydın var yetenek avcısı olarak. Ve şimdi hazırsak eğer ilk maçımıza çıkalım. 1461 Trabzon'a karşı çıkıyoruz. Bakalım ilk maçımızda nasıl bir performans sergileyeceğiz. Orta sahamız biraz zayıf kaldı ama forvet hattımızı güveniyorum. Bakalım ilk maçımızdaki performansımız ne olacak? Şu an herkesin gözü bu maçta. Şu an bu maçla birlikte herkes beni tanıyacak. 2-2 oldu durum. Gelecek miyiz? 3-2 son dakika. Noham Kamara. Sağ bekten gelip gol atmış. Ulan bu adam stoper. Helal olsun be sana. Helal olsun. Harikasınız çocuklar. İşte bu. Beklediğim performans tam olarak bu. Evet, lige 3 puanla başladı. Güzel bir başlangıç. İlk maçımızı geçtik. Lig durumunda puanımız bu şekilde. Bu ne ya? Fenerizma kupasını İspanya kazanmış. Çok durumumuzda. Biz kardeşim burada biz kendi savaşımızı veriyoruz. Ya gene ne oldu ya? Kosoko iyileşti arkadaşlar. Kosoko iyileşti ama biraz enerjisini toplaması lazım. Belki bir maçta Kamara ile oynayabiliriz. Kamara burada nasıl sen gittin gol attın be kardeşim. Helal olsun sana bir kere daha ya. Bizim yedekteki Kayra Cihan nasıl olduysa sakatlandı arkadaşlar. Bilmiyorum ne yaptı ne etti ama neyse. Biz devam ediyoruz. İkinci maçımızda Elazığspor'a karşı çıkıyoruz. Elazığspor'un forvet hattı biraz zayıfmış. Belki onlardan gol yemeyebiliriz pek. Ya da en fazla bir gol yeriz diye düşünüyorum. Orta sahası biraz güçlü. Maç daha çok onların reyinde olacak gibi duruyor ama biz şut çekersek büyük ihtimalle gol atarız ki Nasser Mansi'miz var. Hadi bakalım. Oynadık maçımızı derken Allah, yenildik. Çok kötü yenildik. Yani bayağı kötü yenildik. Yani bütün olay ikinci yarıda döndü ama yok, yetmedi. Baksana adamların orta sahası güçlü de bizim 2 katı pozisyonumuz bulmuştu. Olsun çocuklar, olsun. Elinizden geldiğinizi yaptınız. Ben bunu biliyorum. Sıkıntı yok. Orta sahamız zayıf arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. İkinci maçımızı kaybettik. Devam ediyoruz. Bakalım bir oyuncumuz gelişmiş helal. Orduspor'a karşıyız. 52 Orduspor'a bakalım yenebilecek miyiz? Deplasmandayız. 2 gol, 3 gol attılar. Eyvah eyvah. Kırmızı kart yediler. 4-4 harikasınız. Nasser Mansi ve Adrian Vibovo. Oğlum biz bu adamın güçsüz falan dedi. Takımın en güçsüzlerinden şu anda ilk 11'de ve adam 2 gol attı. Bizi kurtardı. 90+1'de bizi ipten aldı. 1 puan kazandırdı şu maçta bize. Helal olsun be çocuklar. Helal olsun. İşte budur. Beklediğim performans bu. Olsun. Güzel sonuç. Güzel sonuç. Ben memnun kaldım bu sonuçtan. Gayet iyi. Harikasınız. Evet, Ulusal Kupa'da ilk turdayız ve ilk ayakta Afyonspor'a karşıyız. Yani bunu yeniriz diye düşünüyorum. 56 defans bizi korkutmuyor. Yani rahat bir galibiyet gelir. Yani evet, tahmin ettiğim gibi 4-2'de yendik. Harikasınız. Süper. Evet, orta sahamız giderek daha da zayıflıyor. Baksanıza şu orta sahanın zayıflığına. Bizim Kamara yani habire bu kalemun gibi yer değişiyor. Stoper haricinde her yerde oynadı reis ya. Sağ bekte oynadı, defansif orta sahada oynadı. Bu şu adamı bir tek stoperde görmedim şu ana kadar ya. Neyse, kaldığımız yerden devam. İnegölspor'a karşıyız. Birazcık daha üstün gelebileceğimizi düşünüyorum. Sadece orta sahamız biraz zayıf kalmış oldu ama olsun. Evet, işte aradığım farklar bu. Evet bu. Evet işte bu. Bursaspor'un gücü bu işte. Evet. 6-0 yendik onları be, işte bu. Ligdeki son durumumuz 5.'liğe yükseldik. Şu attığımız gol farkına bakar mısınız? Yani averaj çok iyi değil aman ama olsun. 15 gole ulaşmışız bile. Süpersiniz çocuklar. 5.'yiz şu anda. Biz yine Elazığ'a baksanıza ya. Elazığ ikinci. Büyük ihtimalle birinci de olabilir hatta. Devam ediyoruz. Orta sahamızı toparlayalım biraz. Enerjiler toparlansın. Junior sen niye oynamıyorsun? Ben Junior'ı oynatacağım ya. Junior bize kazanman lazım bu maçları. Olmaz yoksa böyle. Gerçi bu şey maçıymış. Boşver. Tamam. Yedeklerle çıkalım. Avşet Afyonspor'un ikinci maçındayız. Hemen bakalım ne oldu. 4-2, 5-2. Oo, güzel farklar atmaya başladı. Takım birazcık kendisine ısınmaya başladı. Birbirine alışmaya başladılar. Onu öyle forvet hattımız değişti. Yani Kaya arası
bilmiyorum ama gerçi bu maç zaten zormuş ya. Bu maç ofansif değil de defansife çekeceğim takımı. Çünkü yani hem ortalama olarak birçok konuda bizden iyiler. Büyük ihtimal zaten ya beraber ya da yenileceğimiz bir maçtı. En azından defansif oynayalım, çok da fark yemeyelim. Defansif oynarken nasıl kırmızı kart gördük? Helal lan Nasser Mansi. Yedekten gelip de gol atmış kral. Olsun, bir farklı yenildik, sıkıntı yok. Evet, şimdi geliyoruz. Ankara Spor'a karşıyız. Ankara Spor da güçlüymüş. Ama bizim de gücümüz arttı. Orta sahamız gelişti galiba. Evet, orta sahalarımız gelişmeye başladığı için bizim de ortalamamız 60'a yükseldi sonunda. Bir yıldızı aldık sonunda. Takımımız artık bir yıldızlı bir takım. Yarım yıldızı değil sonunda. Devam ediyoruz, hadi bakalım. Ankara Spor'a karşı defansif çıktım. Eyvah, yanlışlıkla taktiği değiştirmeyi unuttum. Berabere kaldık. Lanet olsun. Neyse, kaybetmekten iyiydi derken biz kümeye düşmeye başlamışız. Ne oluyor? Ofansife çek şuraya. Hemen ofansif olalım. Evet. Ulusal Kupa'dayız. Iğdır'a karşı İgdir yazmışlar. Bakalım Iğdır'a karşı ikinci turda ne yapıyoruz? Ahmet Engin, Oğuz Güçtekin. Valla bizi yendiler ya. Ne oldu böyle? Elendik. Tekte elendik hem de. Iğdır bizi yendi. İkinci turda elendik. Neyse, daha iyi. Lig odaklanırız. Bizim için lig daha önemli şu anda. Kupayı ne yapacağız? Sanki gideceğiz, kupayı alacağız. Evet, Adana fake. Ya bu Adana'yı yenmemiz lazım. O yüzden ben kayırsıyla değil, en azından bununla çıkayım ki yenme potansiyelimiz artsın. Adana'ya karşı oynayalım. Adana bizi nasıl yeniyor? Of, işimiz çok zor. Takım gelişemiyor. 14.lüğe düştük. 5.ydik ya. 14'üne düşmek ne? Kepez Spor. Kepez Spor kaçıncı geldik de şu an? Hadi bakalım. Kepez Spor'u yenebilecek miyiz? 2-1 başladı. 3-2 oldu. Ve 3-2'de bitti. Harika. Adamlar kendi kalesine atmış. Semih Nazım Küçük. Teşekkürler kendi kalesine attığın için. 3-2 Kepez Spor'u yendik. Ve bununla birlikte en azından o 14'lükten 11.liğe yükseldik. Güzel. Gayet güzel. Devam ediyorum. Nasser Mansi'nin golüyle 1-1 oldu Kastamonu Spor. Ve 1-1'de bitti. Neyse, kötü sonuç değil. Kastamonuspor sonuç olarak şu an ligin birincisi. Ligin birincisiyle beraber kalmak bence kötü bir sonuç değil. Ama hala 11. sıradayız. Birazcık daha yukarı tamamlarsak çok güzel olacak. Mardin Fosfat'a karşıyız. Yani Mardin Fosfat ligin en güçsüzü ama umarım yeneriz yani. Biz 7'ye çektik Mardin'i. Manesi'yi. Yenemedik. Berabere kaldık. Ya bu takım, ne yapacağım ben bu takımla ya? 12.liğe düştük ya. Biz bunları yenemiyorsak biz nasıl şampiyonu hedefleyeceğiz bilmiyorum. Bir sezon vermelerini istedim ve birinci sezonda daha şampiyon olamayacağız gibi. Of, Erzincan Spor'a yenildik. Galiba yönetimini kovacak arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Buraya kadarmış. Yönetimin istediği olacak. Bizi kovacaklar. Yönetim için bir şeyleri karşılamamız lazım. Adana Spor'u yendik. 5-3. 5-3'lük skorla yendik. Güzel. Evet. Fethiye Spor'a karşı. Fethiye Spor'a karşı da bakalım nasıl bir sonuç alacağız. 2-1 yenildik. Yani bu kadar pozisyon elde edip nasıl 2-1 yenildik ya? Evet, hiç iyi gitmiyoruz. Hiç güzel gitmiyor şu an. Takımın toparlanması lazım. Çok acil. Takımın toparlanması şart. Şu an sol bekimiz neden böyle? Soldaki adam gibi oynatalım. Artık onunla değil, dinlenmemeleri. Artık yenme vakti geldi. Bu saatten sonra full yenmemiz lazım. Anca toparlarız. Evet, sonunda oyuncular yükseldik. Teklif geldi bir oyuncumuza. Nasser Mansi'ye teklif geldi bu arada. 70'lik oyuncumuz 28 yaşında ve gelişmediği için aslında biliyor musun? Nasser Mansi benim beklediğim performansı hiçbir şekilde karşılamadığı için satacağım onu. Pardon, bu şekilde değil. Sakın. Nasser Mansi'yi satıyorum ve yerine daha iyi bir oyuncu alacağız. Forvet hattı almamız lazım yine bu paraya. Hemen gidelim bakalım bir forvet. Önce bir genç oyunculara bakmak istiyorum. Genç oyunculara baktığım zaman hızlı gelişebileceğini düşündüm. Burada Robinho Vaz var gibi duruyor. Paramızın tam da ucuzunu etti. Yani adam da gibi de yeter ama bunu gidip orta sahaya falan çeker. Oyun beni delirtir. O yüzden hakiki bir forvet olan Robinho Vaz'ı alacağım. Evet, Robinho Vaz'ı aldık. Şuradan da bir kontrol edelim. Robinho Vaz ne kadar gelişiyor. Robinho Vaz bayağı gelişecek gibi gözüküyor. Çok iyi. Tamam. Harika bir forvet aldık galiba. Süper. Robinho Vaz sayesinde belki de bu takımı toparlayacak olan Robinho Vaz'dır ya. Hadi bakalım. 111K'mızda başka bir futbolcu var mı? Paramız kalsın. Biz devam böyle. Sıkıntı olursa gideriz, satın alım yaparız sonra. İşte bu. Beklediğim performans bu. 4-0 kazandık. Harika. Evet, yavaş yavaş geliyorum. Bekleyin beni. Kastamonuspor bekle beni. Geleceğim. 34 puan olmalarımızda çok puan farkı açmış ya. 12 maç ama. Pardon, 12 puan açmış. Yani bunu 4 maçlık bir farkla tamamlayıp sadece bir maç biz yendik desek 3 maç puan kaybetmesi lazım. Yenilmesi lazım. Of, sakatlıklar bitmiyor ya. Abi de sakatlık. Yeter artık. Kalecimiz sakatlanmış. Renato Mari sakatlanmış. Hayır. Kalecimiz çok güçsüzleşti şu anda. Holiday'e geçti başa. Of, inşallah çok gol yemeyiz. Hadi çocuklar. Ya niye berabere kalıyoruz? Neden? 8 pozisyon yaratmışız. Neden? Tam bu tarz sıkıntılar yaşarken, takımdaki bir türlü galibiyet sesini oturtamamışken harika bir haber geldi. Gerçekten de harika haber. Ünlü emekli milli takım oyuncusunun oğlu büyük bir umut olarak kulübüme katılıyor. Ve gerçekten yetenekli bir oyuncu. Tam da ihtiyacımız olan taraflardan bir tanesi. Yani orta sahamıza 74 gücünde Bülent Kaya katıldı arkadaşlar. 74 gücünde bir genç. Bülent Kaya defansif orta saha olarak katıldı. Muhteşem bir haber gerçekten. Orta sahamızın gücü bir anda 4 rating ortalama olarak arttı. Kaya, sen harika bir zamanlamada geldin. Acaba Kaya, bir şey diyeceğim, forvet hattan daha iyi gibi ya. Gerçekten böyle oynatsak daha iyi olur. Kaya'nın potansiyelini merak ettim. Bakalım Bülent Kaya ne kadar gelişiyor. Bülent Kaya bayağı da iyi gelişiyor arkadaşlar. Yanlışlıkla
Dünya yıldızı geldi takıma. Ne kadar şanslıyız. Çok iyi bir başlangıç oldu şu anda. Her şey bitti derken bir anda Bülent Kaya geldi. Harikasın. Ve devam ediyoruz. 2-2 berabere kaldık. Yani bu kadar şey dedikten sonra Ankara Gücü'yle 2-2 berabere kalmamız hiç hoş olmadı. Neyse devam ediyoruz. Puan farkı direkt açılmış. Şuraya bak 16'ya çıkmış. Galiba şampiyon olamayacağız ya. Hadi Bursaspor. Evet 5-0 6-0. Aman aman aman. Robinho Vaz ne yapıyor? 5 gol atmış. Bülent Kaya yeni gelen. Bülent Vaz diyecektim ya. Bülent Kaya da bir gol atmış. Harikasınız. Süpersiniz. İşte bu aradığım ikili. Evet. Ligin yarısını geçmiş bulunduk. Şimdi ligin ikinci yarısına başladık. Robinho Vaz'ın 2-0 Trabzon'u yenmesiyle başladık. Gayet güzel. Yine bir galibiyetle başlamış olduk. Ve 5.liğe yükseldik sonunda. 5.liğe kadar varmayı başardık. Hatta bu gidişle belki de ikinciliğe bile yükselebiliriz. Çünkü aramızdaki puan farkı çok fazla değil. Bir tek Kastamonuspor şu anda inanılmaz bir fark atmış durumda. Yani Kastamonuspor'a yetişir miyiz? Pek zannetmiyorum. Yani en fazla çok fazla sakatlık falan geçirmeleri lazım. Belki öyle. Aman 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 kaç tane sakatlık. Kırmızı kart. Bu ne ya? Bu ne kardeşim? Gelen geçen sakatlanıyor. Gökhan Kurmuş. CJ Olney Jr. CJ. Bizim CJ sakatlanmış. Hepsi sakatlanıyor sürekli ya. Neyse orta sahamız gene de aşırı kötü durumda değil. İdare edecek düzeyde. Diğer kırmızı kart görmüş. Yani yetmiyormuş gibi. Yani orta saha ne kadar güçsüzleşebiliyorsa o kadar güçsüzleşti ve gene bu Elazığspor'a denk geldi. Elazığspor beni çıldırtacak ama bu sefer onları yeneceğiz. İnanıyorum. Haydi çocuklar. Geçen sefer bize ilk puan kaybını onlar yaşatmıştı. Robinho Vaz, Kerem Arık harikasınız çocuklar. İşte bu. İşte bu. Güzel. Yavaş yavaş geliyoruz. Yavaş yavaş geliyoruz. 5.yiz ve şu an puan farkı 3'e düştü. Evet. ikisi de kaybetmiş. Harika bu. Puan farkı 3'e düştü. Galiba ikinciyle oynayabiliriz. Gökhan Kurmuş sakatlıktan döndü. Teklif var. Kepezspor ya. Kepezspor. Sen beni bir salsana ya. Yani tamam yani ligde ikincisiniz falan da yani fark ettiler ki benim Bursaspor'um onları geçecek. O yüzden bana teklif veriyorlar. Umurumda değilsiniz. Evet takımın full potansiyeli şu anda tekrardan karşılarına çıkıyorum. Gerçi full DSG Owner şu an sakat ama gene de iyi bir potansiyele karşılarına çıkıyoruz. Orduspor'a karşı. Orduspor'u bakalım yenebiliyoruz mu? Kırmızı kart gördük çok sıkıntı ama Robinho Vaz sayesinde kazanmayı başardık. Güzel. Kırmızı karta rağmen kazandık. Hem de erken gelen bir kırmızı karttı. Ah niye kırmızı kart gördüm. Evet 5.'imiz devam ediyor. Diğerleri de kazanmış hep. Neyse devam ediyoruz. Aman yeter ki bir sürü sakatlık oluyor ya. Kosoko zırt pırt sakatlanıyorsun kardeşim. Sen oynamayacaksın. Sen bu takıma niye geldin ya? Niye oynadı zaten kırmızı kart gördü. Bu adam gene sağ beki otur. Şu adamın bir pozisyon oynamasına izin vermiyorsunuz ya. Kamara. Devam ediyoruz. İnegölspor. Hadi bakalım. İnegölspor'u yenecek miyiz? Junior Z'nin golüyle ya nasıl berabere kalıyoruz ya? Buralarda puan kaybetmemiz lazım arkadaşlar. Lütfen bakın. Yapmayın bunu. Takım kendinize gelin. Çok kötü yerlerde puan kaybediyoruz. Neyse hala 5.liğimizi koruyoruz ama benim amacım birazcık daha yükseklere çıkabilmek. En azından ikinci olalım ya anladın mı? Bu arada puan farkını hafif azaltmışız. 13 puan inmiş ama maçlar yeter mi zannetmiyorum. Çok fazla maç kalmadı çünkü geriye. Ciddi puanlar kaybetmesi lazım Kastamonuspor'un. Batman Petrolspor'a karşıyız. Bakalım Batman'dan yenebileceğiz mi? Robinho Vaz, Trenioni, Arda Özkan harikasın çocuklar. 3-0 temiz. Ve evet 3.'lüğe yükseldik harika. Sonu diğerleri puan kaybetmiş. 3.'lüğe yükselmeyi başardık ve Kastamonuspor da puan kaybetmiş. Aramızdaki puan farkı 13'ten 10'a indi. Yavaş yavaş kapatıyoruz farkı. Yoksa birinci olabilir miyiz arkadaşlar? Ne diyorsunuz bu işe? Verdiğimiz sözü yerine getirebilirsek harika olur. Bitmiyor. Takımdaki sakatlıklar, kırmızı kartlar bitmiyor. Ya bizim forvetin sağ bekte ne işi var arkadaşlar? Bizim sağ bek nerede? Bizim sağ bek Kosoko. Sen oynayacaksın. Seni zor oynatacağım ya. Gel oyna şurada. Evet, devam ediyorum. Harika. Ankaraspor'u yendik sonunda. Güzel. 2-1. Artık bu saatten sonra puan kaybetmek yok. Bakalım Kastamonuspor yenmiş ya. Devam ediyoruz. Erzincanspor'la aramızdaki puan farkı 2'ye düştü en azından. Öyle düşünebiliriz. Ha bu arada bizim maç eksiğimiz varmış. Baksanıza. Aslında bizim aramızdaki puan farkı şu an kaç gözüküyor? 11 gözüküyor. Kastamonuspor'u hakikaten yakalamaya başladık yavaştan. Tabi buradaki maç önemli. Adana FK bizi yenmişti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani daha doğrusu biz bunu yenememiştik. Evet 3-0 yendik bu sefer. Sonra cezalarını verdik onların. Ve bakalım Kastamonuspor gene kazanmış ya. Neyse. Maç eksiğimizde onları takip etmeye devam ediyoruz derken biz şu anda ikinciliğe yükseldik. Yani 14.'üyken ikinciliğe yükselmeyi başardık. Yani çok ilginç bir lig dönüyor gerçekten burada. Kastamonuspor'un şu anda çok puan kaybetmesi lazım. Aramızdaki puan farkı 11 ve bizim bir maç eksiğimiz var. Bakalım onları yakalayabilecek miyiz? Eğer Kastamonuspor'u yakalayıp birinci olursak hiç uğraşmadan direkt lig yükselmiş olacağız. Harika bir şey olur yani. Evet bize teklif veren Kepezspor'a karşıyız. Bakalım Kepezspor'a karşı kazanabilecek miyiz derken 1-0 mı? 2-1 mi? Hayır. Kaybettik. Kepezspor'a kaybettik. Çok kötü. Maç eksiğimiz varken kaybetmemiz hiç hoş olmadı. Ne yapacağız bilmiyorum. Kastamonuspor lütfen sen de puan kaybetmiş ol. Allah 3-2 kazanmış. Eyvah 4.'e düştük tekrar. Galiba bizim şampiyonluk ayağı olacak gibi. Kastamonuspor'a karşıyız ve Nionimiz sakat. Vaz niye oynamıyor? Vaz oynamak zorundasın. Bu maç çok önemli. Bu maçta en azından belki de puan kazanırsak harika olabilir. Hadi oğlum onları yenin ya. Biz daha güçlüyüz.
Evet, evet, evet. 4-0, 5-0. Allah, farka bak. İşte bu, beklediğim performans buydu. Oğlum önceki maçta niye böyle oynamadın? Neyse, bizim lideri 5-0 yendikten sonra puan durumumuz son olarak şu anda aramızdaki puan farkı gene 11'e düştü ama gene maç eksiğimiz var bizim burada. Hala bu maç eksiği takip ediyor bizi. O yüzden hani 3 puan daha belki eklemiş sayarsak aslında aramızdaki puan farkı 8'e düşmüş oluyor. Yani bu adamların son kalan birkaç maçta en azından beraberlik ya da mağlubiyet alıp puan kaybetmesi lazım ve bizim full kazanmamız lazım şu anda. Devam ediyoruz. Mardin Foslar. Gene bunlara karşı güçsüz forvetimle çıkıyorum. Ya bak Kerem, ne olur bu sefer gol at ya şunlara. Yenmemiz lazım artık. Bülent Kaya harikasın sen. Sen sonda Kerem attın şunlara. 3-0. Mardin yenmeyi başardık. Kastamonu'ya bakıyorum. Kastamonu puan kaybetmiş mi? Yok abi, adamlar herkesi 2-0 yeniyorlar. Çıldıracağım şimdi. Ya Kepez ya. Kepez bizi niye yendi ya? Belki de kırılma anı orasıydı. Erzincanspor'u da rahat bir şekilde yeniyoruz. Evet. Kastamonuspor berabere kalmış. Süper. Puan kaybetmişler. Ve biz de ikinciliğe yükseldik. Kayserispor da puan kaybetmiş. Ve aramızdaki puan farkı şu anda itibaren 9'a düşmüş bulunmakta. Ve bununla birlikte aslında bizim de maç eksimiz var. Yani puan farkı aslında 6 bile diyebiliriz. Evet. 2 maç. 2 maç daha kaybetmeleri lazım. Ya da 6 puan bir şekilde kaybetmeleri lazım. Hadi oğlum. Adanaspor'u yenelim. Evet. Harikasınız. 6-1 yendik hem de, öyle böyle değil. Lan niye kırmızı kart görüyorsun sen CJ? Ne yapıyorsun adamlara? Kastamonuspor bir kez daha kaybetmiş. Kepez'e kaybetmiş hem de. Çok iyi. Kastamonuspor'un 3 puanlı kaybı sonrasında maç eksiğimizle birlikte Kastamonuspor'a bayağı bir yaklaştık. Aramızdaki puan farkı şu anda 6 ama maç eksiğimiz olduğu için ve eğer kazanırsak da bununla birlikte bizim aramızdaki puan farkı aslında 3 puan şu anda. Yani bu adamlar şu anda bir maç daha kaybederse avaraj farkıyla biz onları geçeceğiz. Galiba başaracağız arkadaşlar. Ama geriye çok az maç kaldı. Şu an geriye kalan maç sayısı 6. Yani onların 5, bizim 6 maçımız kaldı. Onlar önümüzdeki 5 maçta bir tanesini kaybederse veya 3 puan kaybı yaşarlarsa en az bence şampiyon olabiliriz. Hadi bakalım. Tabii bizim rakiplerimizin de el armut toplamıyor. Onlar da bizi yenmeye çalışıyorlar. Bizim de herkesi yenmemiz lazım. Fethiyespor bizi zorlamaz derken 1-1 olmasın. Oh, Yusuf Deniz Şaş harikasın. Son anda bir gol geldi ve 2-1 yenmeyi başardık ya. Fethiyespor bizi zorlamaz dedim. Az kalsın berabere kalıp puan veriyorduk onlara. Kastamonuspor, bakayım nerede Kastamonuspor? Kastamonuspor galiba bu hafta maç oynamamış. Evet, Kastamonuspor maçı bypass etmiş ve biz de puan farkını böylece kapatmış olduk. Maç eksiği de yok artık aramızda. Ve aramızdaki puan farkı sadece 3. 3 puan farkı var. Hadi oğlum, ne olur puan kaybedin de biz şampiyon olalım. Gökhan Kurumuş kendi sakatlanmış. Yeter artık. Somospor'a karşıyız. Hadi bakalım, Somospor'u da yenelim. Yenersiniz baylar bunu. Yani lütfen yenelim. Evet, güzel. Adamlar kendi kalesine attı biz atamayınca. Evet, Kastamonuspor maalesef Mardin yani. Ama Mardin zaten en güçsüz değil mi bu ligin? Aynen. En güçsüzlerinden biri daha doğrusu. Onlar onu yenmiş. Devam ediyoruz. Kaldı 4 maç. Kahramanmaraş'la oynuyoruz biz de. Kahramanmaraş'ı yenelim ya. Yapmayın çocuklar. Oh, süper. Harikasınız. Ne oluyor oğlum? Ne yaşandı bu kadar maçtaki ilk taraf kırmızı kart gördü. Bizim neyse Kerem Arık görmüş. Çok da önemli değil. Evet, Kastamonuspor berabere kalmış. Erzincan'la berabere kalmış. Kastamonuspor 2 puan daha kaybetmiş oldu böylece. Aramızdaki puan farkı sadece 1'e düştü. Derken sinsi arkamızın ilerleyeni şu bakar mısınız? Kepezspor bizimle aynı puanda. Ve evet, ligin bitmesine son 3 maç kala Kastamonuspor şu an liderliği önü sürdürüyor ve bizim onları yakalayabilmemiz için Kastamonuspor'un kesinlikle puan kaybı yapması lazım. Çünkü Kastamonuspor 3 maçın 3'ünü de kazanırsa kesinlikle şampiyon olacak. Tabii buradaki tek sorun Kastamonuspor değil, aynı zamanda burada Kepezspor da sorun olacak bize. Çünkü onlar da bizimle şu an eşit puandılar ve bizim de herhangi bir hatamızda onlar bizim önümüze geçebilir. Yani Kastamonuspor'a geçtikleri sevinirken bir anda Kepezspor'a şampiyonluğu kaptırabiliriz. İlk 3 arasında böyle bir yarışma var şu anda aktif olarak. Birinci bitirmemiz çok önemli çünkü yönetime söz verdik. Eğer birinci bitiremezsek ve daha sonrasında da kümeden şampiyon bir şekilde çıkamazsak bir üst lige, yönetim bizi kesinlikle kovacak. Yani şu an her şey tamamen bu son 3 maça kalmış durumda. Kastamonuspor'un puan kaybetmesi lazım ve Spor'un bizi geçmemiz lazım. Yani buradaki en iyi senaryo bizim kalan 3 maçın 3'üne kazanmamız ve 3 maç sonrasında öğrenmiş olacağız ki bu kariyer burada mı bitecek yoksa devam edebilecek miyiz? Devamı için abone ol ve videoyu beğen.